Bu ışıklar çalışmıyor mu ya? Bozulmuş mu? Ne olmuş? Ya Mustafa şuradan el feneri vardı. El fenerini versene. Heh. Lan bu da mı çalışmıyor? Lan içinden ses geliyor ha. Şıkır şıkır. Ne oldu bu zamanla dura dura bozuldu mu dersin? Pili mi bitti acaba? İğrenç. Elektrikli Düşler YouTube kanalından herkese merhabalar. Ben Erhan Demircioğlu. Yeni bir video ile karşınızdayım. El fenerleri hayatımızın olmazsa olmaz araçlarından bir tanesi. Acil durumlarda herhangi bir ışık kaynağına ihtiyaç duyduğumuz zaman el fenerlerini kullanıyoruz. El fenerleri enerjisini aldığı sisteme göre aslında farklı türlere ayrılıyor. En basit bilinen şarjlı el fenerleri ve pilli el fenerleri. Pilli el fenerlerinde en büyük problemlerden bir tanesi pil zaman içerisinde kimyasal reaksiyonlara bağlı olarak sızıntı yapıp fenerin paslanmasına sebebiyet verebiliyor. Şarjlı el fenerlerinde de bir uzun şarj süresi durumu söz konusu. Bu videoda kendi kendini şarj edebilen ve pilsiz bir el feneri yapacağım. Kendi el fenerimi yapmaya karar verince çocukluğumdan beri hayran olduğum bir ürünü sipariş ettim. El dinamosu. Çocukluğumdan beri çok merak ediyordum yani nasıl çalışıyor vesaire diye. Yani şu şekilde el hareketi yaparak ledleri yakıyorsunuz. Çok enteresan bir ürün. İçeride motoru var. Tabii bunu bu şekilde yapıyorsunuz ama el hareketi yapmayıp şurada bir şey yaptığınız zaman da bu şekilde sürekli bir ışıtıyor yani bir fener vazifesi görüyor. Ben de merak ettim yani içerisinde nasıl bir sistem var da bu şekilde yapıyor. Çünkü el feneri yaparken belki bir ilham olur diye düşündüm. Bundan 2 tane söyledim ve birini açtım. El dinamosunun içine açtım arkadaşlar. Şurada el dinamomuz var. Gördüğünüz gibi. Bu el hareketimizle birlikte dönüyor ve elektrik üretiyor. Ve LED'i yanmasını sağlıyor. Asıl problem ne biliyor musunuz arkadaşlar? LED'i sürekli yakan şey neymiş biliyor musunuz? İçerisinde gizlenen pilmiş. Yani bu pille çalışıyormuş. Yani el dinamosuyla çalışmıyormuş. Yıllardan beri yani çocukluğumdan beri bunun nasıl bir gizemle çalıştığını düşünüyordum ve şu an hayal kırıklığına uğradım. Yani rezalet pil ile çalışan el fenerine el dinamosu diye satıyorlar. Çok sinirlerim bozuldu. Resmen ketenpereye geldi. Vefa beni ketenpereye getirdin. El fenerinde şarj edilebilir sistemi yapmak için en mantıklı yollardan bir tanesi bir dinamo ihtiyacı olması ve dinamo olarak kullanılabilecek en iyi motorlardan bir tanesi de step motorlar. Elektrik üretimi açısından da step motorlar çok küçük bir hareketi rahatlıkla büyük bir enerjiye çevirebiliyor. Elimde de bir step motor var. 6 kablolu bir step motor ve enerji üretimi açısından oldukça verimli sistemler. AC olarak bu elektriği üretiyor. Biz sonra bir kullanacağımız sistemlere göre bunu doğrultmamız gerekecek. Step motorun kutuplarını belirlememiz gerekiyor. Yani hangi kutuplar, hangi bobinlere bağlı ya da işte enerji üretebileceğimiz uçları tespit etmemiz lazım. Bunun için de aslında bir ölçü aletine ihtiyacımız var. Bu ölçü aletinde direnç ölçüm seviyesine alıp bu probları ölçeceğiz. Hangi uçlar arasında yüksek direnç değerleri var bunu tespit edeceğiz. Mavi ve sarıyı ölçmek istiyorum. Hemen ölçü aletimi direnç kademesine aldım. Maviye probumu bağladım. Bir de sarıya bağlıyorum. Kendim de görebilmek için bakayım. 23 ohm civarında bir direnç değeri okuyorum. Kırmızı ve kahverengi alt kabloya da baktığımız zaman evet burada da 21 ohm civarında bir değer okuyoruz. Aslında bizim kullanacağımız uçlar yüksek dirençli uçlar. Kahverengi ve kırmızı, mavi ve sarı. Diğer uçlar zaten 2 tane ortak ucumuz kalıyor. Bunları kullanmayacağız. Step motorlar AC elektrik üretir. Biz de el fenerimizde bu AC elektriği DC'ye çevirmemiz gerekiyor. Bunun içinde bir köprü diyot sistemi yapacağız. Köprü diyot da AC gerilimi DC'ye doğrultup kondansatörle de filtreleyerekten aslında step motorumuzdan DC elektrik akımı üretmiş olacağız.
Ve buraya kadarlık kısmı yapmam gerekiyor ama bunun için de bazı komponentler sipariş etmem gerekiyor. Bununla ilgili olarak hemen bilgisayarıma geçiyorum ve ihtiyacım olan malzemeleri tedarik ediyorum. Evet arkadaşlar, bilgisayarımı açtım. Şimdi malzeme sipariş edeceğim. Akımla.com'un internet sayfasına giriyorum. Akımla.com Türkiye'de profesyonel ve hobi elektroniği ile ilgili komponentler satan büyük bir e-ticaret mağazası. Burada istediğiniz çeşit milyonlarca ürünü rahat bir şekilde bulabilirsiniz. Ben de bu projede kullanacağım ürünleri hızlıca sepetime ekliyorum ve sipariş veriyorum. Ayrıca bu videoda kullanmış olduğum komponentlerin tüm listesini ve atölyemde kullandığım ekipmanların listesini videonun açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. Siparişlerim geldi. Köprü diyot ve kondansatör, birkaç bir şey sipariş etmiştim. Şimdi burada köprü diyotumuz şu şekilde. Orta bacaklar AC sinyalin girdiği, sağ taraf artı ve sol taraf eksi olarak çıkıyor görmüş olduğunuz gibi. Bundan 2 tane kullanacağız çünkü 2 tane bobinimiz var. Burada köprü diyotlarla AC gerilimi doğrulttuktan sonra şurada kapasitörlerim var. Bu kapasitörler 16 volt 1000 mikrofaradlık 2 tane. Bunları da filtre görevi görmesi ve stabilizasyon işlemi için aslında devremin artı ve eksi uçlarına bağlayacağım ve buradan da artık artı eksi aldığım zaman çok daha stabil bir şekilde step motorumdan DC gerilim üretmiş olacağım. Bu şekilde AC bağlantımızı yapmış olduk motorun. Bunu da tekrardan yalıtımını sağlıyorum hemen. Tabii buna güzel ısıtıcı şeyler var. Onlardan yok. Çakmakla hemen şipşak hallettim. Şimdi AC bağlantımız tamam. Artı ve eksi ucu alacağız. Artı ve ekside de mantık olarak şu an kondansatörlere bağlamak istiyorum. Kondansatörümüzün artısına, eksisine bağlayacağım. Bununla ilgili olarak da şöyle arka tarafına kıvırdım. Ve şu şekilde artısına artı, eksisine eksi gelecek şekilde bunu sarıyorum. Kondansatörümü de lehimliyorum. Evet. Bu şekilde bir bobinimizi lehimledik. Hemen DC gerilimi görmek açısından multimetremizi bağlayabiliriz. Multimetremiz şu an DC konumunda. DC konumunda hemen artı ve eksi bacaklarımı bağladığım zaman evet. Şu an çeviriyorum. Evet arkadaşlar, ilk bobinimizin, step motorumuzun ilk bobininin köprü diyotla doğrulttuk. Sonrasında kondansatörle daha stabil bir hale getirdik. Şu an DC voltajı ölçmek açısından test etmek istiyorum. Ölçü aletimi açıyorum. Burada zaten DC voltaj gelmiş durumda. Sonrasında artı ve eksi kablolarımı takıyorum. Ve elimle döndürüyorum. Şu an 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 11, 1312, 1313, 1314, 1315, 1316, 1317, 1318. DC gerilimi DC'ye çevirmiş olduk. Şimdi diğer bobinimi de aynı işlemi yapacağım. Ve onu yapıp devam edelim. Step motorumuzdan çıkan kabloları AC gerilimini doğrultmak için köprü diyot ve kondansatör eklemiştik. Şimdi bu iki çıkan kabloyu birbirine bağlayacağım ve bu sayede aslında maksimum enerji elde etmeyi amaçlıyorum. Çünkü 2 tane bobin var ve ikisi de enerji üretiyor. Evet. Bu şekilde şimdi birleştirmiş olduk. Enerji çıkışımız bir tane artı eksi oldu. Şimdi bunu mesela test etmek istiyorum. Ne kadarlık bir enerji çıkışı var. Onu görmek istiyorum. Bunun için şöyle breadboard'un üzerine 9 tane 3 milimlik beyaz led hazırladım.
Bununla yakmaya çalışacağım. Ama burada tabii araya bir büyük kondansatör koymak istiyorum ki sonuçta pilsiz bir el feneri yapıyorum ve dolayısıyla pil yerine bir kapasitör kullanaraktan bu işlemi gerçekleştirmek istiyorum. Böyle bir ürün aldım. 2200 mikrofarad 35 voltluk bir kapasitör. Şimdi bu kapasitörü ben, hatta burada yeri de var ama şey yapmak istemiyorum. Krokodille yapacağım. Buradan eksimi aldım. Buraya. Artıyı da aldım. Şu artı çıkışıma yaptım. Şu an kapasitörümü bağladım. Kapasitörümden de LED'ime bir çıkış sağlamak istiyorum. Şu artı. Şu artıyı da buraya şöyle tutturayım. Şurada eksi. Eksiyi de geldim. Şuraya tutturdum. Motorumu çeviriyorum. Evet. Gördüğünüz gibi çok parlak bir şekilde yanıyor. Ama arkadaşlar sönüyor. Söndüğü için yani bu sürekli çevirmek lazım yani. El fenerini. Yani pilsiz olacak ama pil gibi bir etki yapmasını istiyorum. Ne yapacağız şimdi? Galiba bu projeyi yapamayacağım. Yaparsın ana. Yaparsın yavrucuğum. Yaparsın. Kapasitörde yaşadığım sıkıntıdan dolayı düşündüm ve normal bir kapasitör yerine süper kapasitör kullanmaya karar verdim. Süper kapasitörle daha uzun bir süre aslında enerjiyi kullanabilirim. Dolayısıyla hemen süper kapasitör siparişi verdim. 2 tane 10 farad 2.7 volt bir tanesi. 2 tanesinde de paralel bağlayaraktan 20 farad 2.7 voltluk bir süper kapasitör elde ettim. Şimdi bunu direkt çıkışlarına bağlayacağım ve bu şekilde de aslında enerjiyi süper kapasitörde depolayıp pil yerine süper kapasitör kullanıp bu şekilde el fenerine devam etmeyi planlıyorum. Hemen şimdi hızlıca bunun lehim işlemini gerçekleştirelim. Eksi 2 tane şeyimiz var. Bunun bir bacağına artıya, diğer bacağını da eksiye bağlıyorum. Ve bunları hemen hızlıca lehimliyorum. Evet. Şu an lehimleme işlemim bitti ve görmüş olduğunuz gibi step motorumdan çıkan AC gerilimi doğrultup süper kapasitörü şarj edebilen bir forma getirdim. Çok daha iyi bir fikrim var. Bu süper kapasitörden çıkan enerjiyi daha da maksimum kullanmak için bir Joule-TIF devresine bağlayacağım. Ve Joule-TIF devresinde de aslında adını da üstünde Joule hırsızı, daha uzun bir süre süper kapasitörde depolanmış enerjiyi Joule-TIF'le daha da yükselterekten osilasyon işlemine tabi tutaraktan el fenerimizin uzun bir süre mekanik enerjiye, el dinamo enerjisine bağlı kalmadan çalışmasını sağlamayı hedefliyorum. Şimdi Joule-TIF devresine geçelim. Joule-TIF devresi yapacağız. Yani Joule hırsızı devresi yapacağız. Bununla ilgili olarak ihtiyacım olan malzemeleri gösterebilirim. Bir adet ferit çekirdeği ihtiyacımız var. Bu ferit çekirdeğe bir bakır telle aslında saat yönünde hareketini sağlayaraktan bir bobin sarım işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Bununla ilgili olarak ben sardım 12 tur ve 12 tur 24 tur olmak üzere şu şekilde bir bobinim var. Bunun dışında 2N 2222 transistör, bir tane diyot, bir tane direnç ve bir tane de kapasitör ihtiyacım var. 16 volt 1000 mikrofaradlık bir kapasitör ve bununla şimdi şöyle ufak bir delikli pertinaksım var. Buna devremi kuracağım. Devremiz tamamlandı. Test amaçlı 1.5 voltluk bir pille led yakmayı deneyeceğim. 9 tane beyaz ledim var. Şöyle yaptığım zaman evet görüyorsunuz. 9 ledi mükemmel bir parlaklıkta rahat bir şekilde yakıyorum. Şimdi
step motorumuzu ve Joule-TIF devremizi birleştireceğiz. En son süper kapasitör bağlamıştık. Burada süper kapasitörümüz pil görevi görecek. Aslında bir nevi, yani pilin yerine süper kapasitör kullanmış olacağız. Şimdi süper kapasitörümüzü Joule-TIF'e bağlayıp daha sonra Joule-TIF'imizi de LED'imize bağlayacağız. Öncelikli olarak ben bunun bağlantısını yaparken bir tane de anahtar eklemek istiyorum süper kapasitörle Joule-TIF arasına. Anahtarla Joule-TIF devresini aç kapa yaparak aslında el fenerinin açılıp kapanmasını sağlayacağım. Bu şekilde de aslında şarj işleminde fenerin ya da Joule-TIF'in çalışmasını engellemiş olacağım. Tüm el fenerini masaya kurmuş durumdayım. Bir tane voltmetre bağladım DC kademesinde ve deminden beri elle çeviriyorum. Şu an gördüğünüz gibi enerjiyi depoluyoruz. Şu an süper kapasitörlerimizde 1.230 volt artıyor giderek. Bir enerji var. Bu da demek oluyor ki el dinamosuyla bir süper kapasitörü şarj ettik ve şimdi anahtarı açtığım zaman evet, bakın şu an 1 wattlık bir LED'i Joule-TIF ile birlikte çalıştırıyorum. İnanılmaz derecede bobinden bir ses çıkıyor ve parlaklığı da oldukça mükemmel. Yapılması gereken arkadaşlar ne kaldı? Bunu bir kutu haline getirmek. Yani gerçekten bir el feneri haline getirmek. Bununla ilgili olarak da 3 boyutlu tasarımlar yapmamız gerekiyor. Şimdi bilgisayarıma geçip kumpası elime alıp ölçümleri yapıp bir tasarım sürecine başlayacağız. Hadi bakalım. Arkadaşlar, masamın üstü hayli kalabalık. Tasarımdan kafayı yemiş durumdayım. Birçok farklı test baskısı aldım. Tasarımda birkaç değişiklik yaptım. Şimdi motorun sadece tek başına dönmesini istemiyorum. Dolayısıyla bir çark sistemi eklemek istedim. Böylelikle de kolla çevirdiğim zaman feneri çok daha yüksek bir şekilde dönüş elde edip daha fazla enerji üretmek istiyorum ve bu şekilde süper kapasitörü daha hızlı doldurmak istiyorum. Fakat bir türlü bu çark sistemini oturtamadım. Tasarlamış olduğum dişli sistemini yuvasına takmaya çalışacağım. Şu dişlilerle gerçekten büyük sorun yaşıyorum. Burada ufak bir delik var. Yeter lan yeter! Yeter! Bu dişli parçalarını arkadaşlar sağlam bir şekilde basmak için yatay bir şekilde basmanız lazım. Dikey bir şekilde basarsanız az önce olduğu gibi kırılıyor. Dolayısıyla yatay şekilde basıp sağlamlığını arttırabilirsiniz. Bu da sizin için bir ipucu, bir dipnot olsun. Tasarımımı yaptım. Şu an tasarımı bu şekilde oldu. Uzun uğraşlar sonucunda. Şimdi bunun baskıya yollayacağım. Bambu Stüdyo'yu açıyorum. Ve ana gövdeyi açıyorum. Yani inşallah yanlış görüyorum. Bu ne ya? Yani her şeyi çözdüm. Şimdi de baskı alanına sığmıyor parça. Yani terslikler bitmiyor arkadaşlar. Şimdi bambuda basamayacağım bunu. O zaman bizim eski makinelere kaldı iş. Eski makinelerde de Marlin'le artık kaç saatte basar, nasıl basar bilmiyorum. Ona bakacağız. O zaman gidip başka bir makineye vereyim parçayı. Tam olarak 18 saat 36 dakika sonunda fenerin dış gövdesini basabildi. Yani aslında Bambu Lab'ı kullanmaya başladığımdan beri bu eski makinelerin yavaşlığına ve baskı süresini unutmuştum. İlk kutu dışındaki parçaların baskısını Bambu Lab'la alacağım. Bambu Stüdyo'da diğer parçaları gönderiyorum. Bambu Lab A1 Combo'nun kurulum videosunu kartlara bırakıyorum. Eğer o videoyu izlemediyseniz nasıl kurulduğunu ve ilk test baskısını inceleyebilirsiniz. Ayrıca kanalımda Bambu Lab A1 Combo'nun çok daha detaylı bir videosunu hazırlıyorum. Onu da kaçırmak istemiyorsanız kanala abone olup takipte kalabilirsiniz. Evet arkadaşlar, baskılarımızı hızlı bir şekilde aldık.
Artık montaj aşamasına geçiyoruz. Bu arada bu baskı süreçlerini ve projedeki bir takım ara kesitleri Instagram sayfamdan paylaşıyorum. Elektrikli Düşler adı altında. Şuraya bırakırım. Instagram'a da desteklerinizi bekliyorum. DM'den sorularınız olursa hızlı bir şekilde orada da cevap veriyorum. Şu an önümde görmüş olduğunuz gibi el fenerimizin kutusu bu şekilde olacak. Dişli sistemlerini de hazırladım. Bu dişli sistemlerin oturacağı yuvalara da 3 tane şöyle rulman kullanacağım. 2 küçük, 1 büyük. Bence güzel bir tasarım olacak. Motorun üstündeki dişliyi de büyütmek için şöyle bir tasarım yaptım. Şöyle de bir kolla çevireceğiz. Zaten şöyle iş bittiği zaman şu şekil bir şey olacak. Biraz balık oltasına benziyor ama gayet güzel olacak. Şimdi hızlıca montaj aşamasına geçelim. Kendi kendini şarj edebilen el fenerimiz sonunda bitti. Şu an görmüş olduğunuz gibi balık oltasına benzese de harika bir el feneri olduğunu söyleyebilirim. Şurada açma kapama tuşu var. Buradan şu şekilde şarj ediyoruz. Biraz gürültülü, yağ sürmek lazım. Ön kısımda da fener hali var. Şöyle baktığınız zaman oldukça portatif. Şöyle de yaktığımız zaman ciddi bir enerji sağlıyor ve kesinlikle pil yok. Tamamıyla süper kapasitör ve step motordan üretilen enerjiyle bunu sağlıyor. Oldukça keyif verici. Bence başarılı oldu. Siz ne düşünüyorsunuz? Bu konuyla ilgili yorumlarınızı videonun altına bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın. Çalışmazsan çalışma. Yaptım el fenerimi. Işığın yanmazsa yanmasın. Allah Allah.